Merhaba, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. İtaatkâr 2 yazılacak mı gelir gelmez? Aslında, şöyle diyeyim, yorumları kapatacaktım belki saçma bir şey söyleyen olur ve moralim bozulur diye. Eee, ama tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu benim ilk canlı yayınım, uzun bir aradan sonra. Ah, bir hastane süreci, 15 günlük bir hastane süreci, üzerine, yani hastanede yoğun bakım, sonra da artık mutlak son. Yani, hani, babamın vefatından yaklaşık bir haftaya geçti. 8 gün oluyor ama tabii yoğun bakım falan da olunca, yani 15 günü aşkındır görmüyorum. Yani ben görmediğim ve onunla konuşamadığım süreden itibaren de hatta böyle sayıyordum. Bugün artık, bir yerden başlamak da gerektiği için, bir yayın yapmak istedim. Hatta yayın yapmayı istediğim konu da, güzel bir kitap. Ama tam istediğimi bulamadım ama başka şeyler buldum. Yani zaten kafamda vardı. Şöyle diyeyim size, kafamda, biraz şu anda monolog gibi konuşuyorum. Imm, ya, aynen. Şimdi hayatın devam ettiğine dair ben size, Mahabharata'dan bir kısım okumak istiyorum. Daha doğrusu birkaç kısmı birleştireceğim bugün. Yani benim de aslında hayat içindeki hep tesellim. Teşekkür ederim. Yani budur. Bu benim tesellim olan bir şeyi okuyacağım. Teşekkür ederim Yavuz Bey, çok sağ olun. Ya, kedi kostümüyle, yani, şu aşamada, şey olarak düşünmeyin, bir süre, siyah gri bu tonlar giyeceğim. Eee, yani, lütfen buna saygı gösterin ama yayınları yapacağım. Yavaş yavaş şöyle bir şey, zaten babam da, hani, hayatımızı devam ettirmemizi isterdi. Bir de şu var, yani, benim bildiğim, ımm, hep inandığım, ay, bu gözlük o kadar kirli ki. Aman Tanrım, ışığa fazla bakmayayım dedim. Yani fena gözükmüyorum, neyse. Şöyle bir şey vardır. Hep biz, insanlar ölülerin ardına ağlar yani. Ben de ağlıyorum. Hatta şuna inansam da ağlıyorum. Derim ki, yani aslında ölen bizden belki de iyi durumda. Hani, cennet, cehennem inanışınız varsa, ve iyi bir insansa dersiniz ki iyi bir yere gitti. Yani benim için öyledir. Hatta dünya bir sınav ve sıkıntılarla dolu bir yer olarak da, eee, bahsedilir, söylenir. Öyle olunca dünyadan mezun oluyorsun aslında. Ne güzel yani, dünyadan başarıyla mezun oldu ve sonsuzluğa karıştı o insan. Yani Hindistan'da insanlar tekrar dünyaya gelmemek, tekrar doğmamak için ne ritüeller yapıyor? Çünkü dünya acılarla dolu. Yani bu beden dediğimiz, içinde bulunduğumuz ya da ben sandığımız şey de aslında bir tür kafes. Hapishane demiyorum, kafes diyorum. Bir kuş da canlıdır. Kafesin içinde öter falan ama özgürlüğe kavuştuğu zaman daha mesela mutludur. Doğası odur. Aslında biz de bir kafesin içindeyiz. Böyle bakıyorum. Nedir ölümden sonrası? Bizim ölen kişiyi özlememiz. En büyük sınav aslında geride kalanların. Yani hani, benim için öyle bir şey. Akla geldikçe ağlıyorsun, ediyorsun. Hayatını devam ettirdiğin zaman bu sana iyi geliyor. Ne yaptım ben? Spora gittim. Hani, şey yapmadım, hadi dedim durma, oturma. Sen ne yapıyordun? Spora git, dopamin salgıla, kendine bak. Yani bu rutine girdiği zaman insan bu ona iyi geliyor. Ne oluyor? Acını aslında harmanlıyorsun. Günlük hayatın rutiniyle bunu karıştırıyorsun. Mesela düşünün bir acı biber, bir kaşık dolusu acı biberi yiyip yutabilir misiniz? Yani çok acı gelir
Ama bir kaşık acı biberi, yani belli bir yemeklere katıp onu belli birkaç öğünde yerseniz yiyebilirsiniz. Acı da öyle bir şey aslında. Yani yaz süreci de böyle bir şey ve şu sıra o kadar çok kişinin yakını, büyüğü vefat ediyor ki yani sanki bir döngü. Bu gezegenler düz bir çizgiye ulaşmıştı geçen hafta. Ondan beri o kadar çok şey duydum ki yani Ocak'tan beri bu sene biraz da bir bu döngü başladı gibime geliyor benim. Böyle bir süreç. Biraz ben de böyle kendi geçirdiğim durumdan, biraz da işte düşündüğümü sizle paylaşmak istedim. Belki sizin de bu zamanlarda bir yakınınız öte dünyaya gitmiştir, o yolculuğuna çıkmıştır. Öyle demek istiyorum ben hep. Son yolculuğuna uğurlanmıştır. Dediğim gibi bizden uzaktadır, sizden uzaktadır. Ama bunlar da zaten bazı gerçekler. Eğer inancınız varsa bu süreci çok daha rahat atlatıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Bir bakayım biraz yorumlara. En iyisi hasta olursun mu? Bir de hasta da oldum ben. Hastane sürecinde hasta oldum, ateşlendim falan öyle gidiyorsun. Hastaneye gidip geliyorsun yani 30-40 kilometre yol. Ay teşekkür ederim. Size okuyacağım kitabı şöyle, tam bir kitap bir yerden okumayacağım. Ben Mahabharata'dan bir kısım okuyacağım. Zakkuma'nın son şarkı. Teşekkür ederim. Tabii. Yani şöyle bir şey, zaten ben çok üzüldüğüm için hastanedeyken ne oldu? Şey oldum yani feci şekilde öksürdüm, grip oldum. Bir de size şey sormak istiyorum. Siz de inanıyor musunuz? Yani ellerime oje sürmedim de ayağıma oje sürdüm. Hani insanlar yadırgar, garipser, kıza bak oje sürüyor falan der. Zaten siyah giyiniyorum, sürsem de siyah sürecektim de neyse. Şey diyeceğim, spreylendiğimize inanıyor musunuz? Yani şeyler var ya, uçaklardan böyle chemtrails yapıldığına inanıyor musunuz? Böyle bir şey var mı sizce de? Şimdi tekrar gördüm ve çok fazla öksüren görüyorum. Ben de hala öksürüyorum, hala tam iyileşemedim. Sağ olun. Yani ben de inanmıyordum da artık o kadar arttı ki yüksek basınç altındayız. Yüksek basınç olunca bu kadar ev, bu kadar araba, hava temizlenemiyor. Kendi kendine temizlenemiyor ve normalden sıcak havalar, bu yüzden de hava kirli. Yani illaki başkalarını suçlamamıza gerek yok. Yani havayı kirlettik, mahvettik, şehrin dengesini bozduk demiyoruz da bizi yukarıdan spreyliyorlar diyorlar. Yani evet. Finansal köle kabul ediyor musunuz diye sormuşlar. Yani neden olmasın? Gerekli saygıyı, kendi haddini biliyorsan neden olmasın? Yani ama tabii ki seçmem, kabul etmem kişisine de bağlı. Tuğba Özel, bilmiyorum, geçmiş olsun kendisine. Evet. Yani bende de boğazdan buradan öksürüyorum ve böyle gıcık gibi takılıyor. Böyle şey oluyorsun. Şimdi daha iyiyim, azaldı. Ne yaptım? Spora gittim. Sporda öksürdüm. Bir öksürük geldi. Kan basıncım yükseldi ya. Ondan beri öksürüğüm azaldı ama o öksürüğü belki öyle attım. Neye göre? Önce kendinizi tanıtmanız lazım. Ama ben çok uzun süredir maillere cevap veremiyorum. Her mesaja da bakamadım şu süreçte. Takdir edersiniz ki yani normal bir şey. Ay, ayakkabım düştü. Ayakkabım. Yani bu ayakkabım özel yapım, İtalyan yapımı. Yani el ayakkabısı, elde yapım bir deri ayakkabıdır bu. Arkasına da bir şey koydum da özel deri. Yani dediğim gibi
Handmade bir ayakkabı. Çok da giymişimdir. Rahattır. Klasik siyah bir topuklu ayakkabı. Dedim yani simsiyah giyiniyorum. Hadi şu güzel çoraplarımı giyeyim dedim. Evet. Neyse, ben şimdi size şu kısmı okumak istiyorum. Belki önümüzdeki hafta Instagram'da bir yayın da yaparım. O zaman da okurum. Öncelikle şunu bir şey yapayım. Ya bugün zaten çok uzun yayınlarımı hepsini çok uzun yapamayacağım. Nasıl yani? Ayağımın altında da çorap deseni var. Neden olmasın? Evet. Neyse. Şimdi Mahabharata'da ben bu kısım tam nerede geçti diye bilmiyorum ama okuyacağım kısım, yani size bir sayfa okuyacağım şimdi, sonra da benim ders notlarımdan bir şey okuyacağım. Ölüm zamanla bir anlaşmaya varmamış olsaydı insan hiçbir zaman yaratılmayacaktı. İnsan zamanla bir anlaşmaya varmamış olsaydı ömür dediğimiz kavram bizde hiç gelişmeyecekti. Ömür zamanla bir anlaşmaya varmamış olsaydı ölümü hiçbir zaman kabullenemeyecektik. Bu nedenle bu bir sır. Ölümü kabul ettiğimiz anda ortaya çıkacak çünkü. Zaman en büyük sırdır. Gerçekten bilmiyorum, katılır mısınız, katılmaz mısınız? Yani şöyle bir şey diyeyim. Bir şey hiç değişmiyorsa o zaman da ortaya çıkmıyor. Yani ölümün olması, bir şeyin sonlu olması da zaman kavramının değerini artırıyor. Yani böyle bir kısım. Şimdi de size zaman hem en büyük ilaç ama diyor ya zaman en büyük sırdır diye. Yani bir şey, her şey durağında kalsaydı, hiçbir şey değişmeseydi. Her şey sabit, duruyor. Tek bir şey bile kıpırdamıyor, böyle düşünün. O zaman, yine zaman dedim. Hiçbir şey kıpırdamadığı zaman, her şey aynı olduğu zaman ne diyecektik? Zamanın değiştiğini nasıl anlayacaktık? Bir şeyler her zaman değişiyor, evriliyor. Bir de entropi yasası diye bir şey var. Her şey, başlayan bir şey dağılmaya ve bozulmaya da başlıyor. Böyle bir gerçek var. Çok gergin oturuyorum. Bir saniye. Şimdi size çay içecektim. Evet. Şimdi size Mahabharata'dan bir kısımdan bahsetmek istiyorum. Onu aynı zamanda okuyacağım da. Şöyle bir şey. Şimdi Mahabharata çok büyük bir savaşı anlatan bir kitap. İki aile var. Bunlar aslında akrabalardı ve savaşıyorlar. Savaşmak zorunda kalıyorlar. Yani çünkü aile fertlerinden Arjuna vardır. Meşhur Bhagavad Gita'da bolca bahsedilir Arjuna'dan. Arjuna çok iyi bir okçu ama aslında savaşmak istemiyor. Savaştığı zaman ölüm olacağını biliyor ve akrabalarını öldürmek istemiyor. Ama bir yandansa kaderinde bu var. Olması gereken şey. Olması gereken şey de hep olur. Yani Bhagavad Gita'da bundan bahsedilir. Ölümden de bahsediliyor. Arjuna'nın bir oğlu var.
O ölüyor 16-17 yaşında falan, böyle harika biri ve erken yaşta savaşta ölüyor, yani çok saçma bir şekilde, ya da saçma da demeyeyim, yani asla öldürülemeyecek bir silaha sahip Karna tarafından öldürülüyor. Ondan sonra bir kısım var. Ben o kısmı ders notlarımdan şey yapacağım. Kitaptaki halini bulamadım. Bayağı ben birkaç ay Mahabharata'da ders olarak almıştım çünkü. Size oradan bir kısım e, okumak istiyorum. Evet. Evet. Brahma'nın, ama Brahman değil, Brahma, yaratıcı. Brahman din adamı demek. Brahma ise Hintlerdeki yaratıcı, Tanrı'ya verdikleri isim. Evet. Çin takviminden bir bahsetmiş, yılan yılı. Evet, girebiliriz o konuya da. Evet, Mahabharata 10.000 yıl önce Hindistan'daki nükleer savaş. İşte diyorlar belki de uzaylılar vardı. Çünkü Mahabharata'da öyle silahlardan bahsediyor ki tarifi aslında atom bombası. Ya da böyle uzaylıların şeyleri, savaş arabaları falan gibi, uzay mekikleri falan gibi şeyler var. Evet, şimdi bu kısmı da şey yapayım size. Yani uzun bir şey okumayacağım bugün. Biraz da kendim konuşmak, anlatmak da istedim de sonra bulduğum zaman ya Mahabharata dosyası açacağız. Brahma herkesi yaratıyor ama ölümü yaratmıyor. Sonra bunları ne yapacağım diyor. Tanrıça dünyanın taşıması zor oluyor. Yaratıyor ve komple yok ediyor. Yaratıyor ama hepsini yok ediyor. Yani hani Tanrıçanın dünyayı taşıması zor olduğu için sonra Rudra geliyor, merhamet göster diyor. Bırak 3 boyutlu bir evren olsun diyor. Geçmiş, şimdi, gelecek. Öfkene yenilme, her şeyi yok etme. Aslında öfkeli değilim diyor o. Bu her şeyi yok eden Tanrıça. O içimdeki ateşten, aslında öfkeli değilim diyor. O içimdeki ateşten, öfke enerjisinden bir dişi ortaya çıkıyor. Kırmızı siyah hatları var. İki güzel küpesi var. Brahma bu yarattığı varlığa ölüm adını veriyor. Sen bu canlıları yok edeceksin diyor. Ha, tamam, ben bunları hızlı hızlı ders anlatılırken not aldım. Şimdi yani ben bunları evet şey olarak not almıştım. Yani Brahma aslında önce ölümü yaratmıyor. Bir dişi yaratıyor ve o kırmızılı siyahlı ve bu her şeyi yok ediyor ve bunun adını ölüm koyuyorlar. Bütün canlıları benim emirlerime uyarak yok edeceksin. Bu lotus gözlü kadın buna çok üzülüyor ve ağlıyor. Ben nasıl böyle bir eylemde bulunacağım diyor. Haksızlığa uğratmaktan korkuyorum. Bırak ibadet edeyim ve doğru karar vereyim. Senin görevin bu diyor Brahma. Kadın ibadet ediyor, milyar yıllar ibadet ediyor. Brahma, sen neden bu kadar sert pratik ediyorsun diyor. Kadın da herkes çok güzel yaşıyor, kimse kimseye zarar vermiyor. Ben nasıl öldüreyim diyor. Haksızlık yapamam, kendimi pratiğe verdim diyor. Brahma da sen görevini yap. Ben senin işini kolaylaştıracak hastalık verdim. Yaman'ın ülkesine ve senin günahın olmayacak. Yani şöyle bir şey, Yama da ölüm demekti. Yani oraya gönderdiği kişiler için yani ben bir bahane yaratacağım, merak etme diyor. Yani herkesin ölmesi gerekiyor. Bu insanlar çok iyi insanlar da olsa herkesin ölmesi gerekiyor. O yüzden ben de bunları bahane olarak ölmek için hani nasıl öldüreyim diyor ya, hastalık verdim diyor. Ölüm
şart koşuyor. İnsanlar şimdi şöyle bir şey, rajezik diye bir kavram vardır. Size bunu ayrıca anlatırım. Yani böyle çok nasıl diyeyim? Bu dünyaya dair şeylerdir rajezik şeyler. Böyle enerji veren, yeme içme, coşku falan rajezik şeyler yaparlarsa, yani çok açgözlülük ve arzulara kapılırlarsa onların canını alabilirim diyor. Kadın gözyaşlarından da Kadının gözyaşlarından da Brahman hastalıkları yaratıyor ve insanlara veriyor. Aslında canlıların ölümü yine canlılardan ve ölüm kaçınılmaz. Yudhishthira'ya bu hikayeyi Abhimanyu'nun ölümüne üzülmesin diye anlatıyorlar. Abhimanyu dedim ya, Arjuna'nın oğlu ve çok genç yaşta ölüyor. Abhimanyu dharmasını tamamladı ve cennete gitti. Bu yüzden ona üzülmeyin. Cennete giden burayı özlemez. Arjuna'ya da zaten bunu diyorlar ya. Yani bu kısım benim çok hoşuma gitmişti. Çok aklımda da kalmıştı. Ben yani anlatılan dersten notlarımdan paylaştım. Ama yani gerçekten cennete giden ülke burayı özlemez ve de derler. Öbür dünyada, yani buradaki 100 yıl ya da 1000 yıl öbür dünyada 1 dakikaymış. Yani onlar bizi özlemiyor, biz özlüyoruz. Böyle bir gerçek var. Yani bunu ben yapayım istedim. Okuyayım, anlatayım. Evet. Neyse. Öyle yayını kapatacağım yavaş yavaş. Şöyle birkaç mesajı daha okuyayım dedim. Yukarıdaki tabloyu. Şöyle. Işıkları değiştirdim biraz şimdi. Evet. Başka zaman gösteririm. Ben bu resmin arkası böyle. Yani ben bunu yapıyorum zaman zaman. Sevdiğim bir resim. Zeytin ağacı resmi. Öyle, Türk vatandaşı. İsminiz o şekilde ya. Thank you. Yayının sonunda, yani yarın yayına altyazıları da koyarım. Yani 8 dille çeviriyorum. Zaten beni takip eden, izleyen kişileri görünce ben de farklı dilleri de çevirmek istedim. Türkçe altyazının dışında farklı dillerde, 8 dilde de altyazı mevcut. Yayınlara yavaş yavaş başladım. Bir yandan çok böyle hızlı bir start olur mu bilemiyorum. Ben de bilemiyorum kendi halimi. Ama dedim ya, bir yerden başlamam lazımdı. O yüzden başladım. Birazdan üyelerime de yayın yapacağım. Yayınlar belki kısa olabilir ama yayına başlarım. Biraz buna alışmak zor olabiliyor. Adım nereden mi geliyor Karolin? Başka zaman konuşuruz bunları. Evet, yorumları biraz yaptım. Evet, görüşmek üzere diyorum. İyi geceler herkese. Şu an için bir şey diyemiyorum. Şu an hemen yapamam. Önce ben bir yayınlara döneyim. Yani hani özel içerikler, şunu yapıyor musunuz, bunu yapıyor musunuz? Önce bir yayınları tekrar oturtayım, bir cevap vereyim. Biraz daha normal rutinime döneyim. Ondan sonra konuşuruz. Dediğim gibi yayından sonra üyelere yayınım olacak. Belki Patreon'a da bir merhaba derim. Orada da bir Patreon'da da hem bu benim özel yayınları paylaşıyorum YouTube'daki. Ayrıca da ekstra yayınlar da yapmaya başlamıştım. Biraz ara verdik ama görüşmek üzere diyorum. Ufaktan başladık. Hoşça kalın. Yorum yapmayı,
Videolara beğeniyi ihmal etmeyin. Artık, shorts'ları da daha fazla paylaşacağım. Lütfen shorts'lara da bakın diyorum. Onları da ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi geceler.